Yıl 2001. Rockstar 2D grafiklere sahip GTA 1 ve GTA 2 oyunlarından sonra belki de seri için dönüm noktası olacak bir adım attı ve yeni 3D grafiklerle GTA 3'ü piyasaya sürdü. Böylece günümüzde severek oynadığımız GTA oyunlarının temeli aslında bu oyunla atılmış oldu. Oyunumuz da tam da çıkış yılı olan 2001'de çakma New York Liberty City'de geçiyor. Ana karakterimiz ise neredeyse adaşım diyebileceğim San Andreas videosundan hatırlayacağınız Cloud. Karakterimiz oldukça ilginç biri çünkü oyun boyunca kendisi tek bir kelime dahi söylemiyor ve hakkında bildiğimiz tek şey kendisini muhtemelen batı yakasında bir sokak serserisi olduğu. Cloud 1992 yılında CJ'in eski sevgilisi Catalina ile bir ilişkiye başlar ve Los Santos'ta CJ ile bir araba yarışına girer. Fakat bu yarışı kaybeder. Bunun üzerine sevgilisi Catalina ile beraber Liberty City'ye gider ve burada 9 yıl boyunca yani 2001 yılına kadar birçok romantik banka soygunu yaparak ilişkilerini güçlendirirler. Yani bu da nasıl bir ilişkiyse. Oyunumuzda 2001 yılında Cloud ile Catalina'nın Liberty City bankasını soymasıyla başlar. İkili bankayı başarılı bir şekilde soyar ve kaçış için ayarladıkları Kolombiya karteli üyesi Miguel'in arabasına doğru koşmaya başlarlar. Fakat kaçarken hiç beklenmedik bir şekilde Catalina karakterimize silah çekerek "Ben hırslı bir kadınım ve sen ise bir zaman kaybısın" der ve Cloud'u oracıkta vurarak ortalıktan kaybolur. Tabi zaman kaybıysak bizle niye 9 yıl geçirdin be kodumun kahpesi demeden duramıyor insan. Ama neyse. Devamında karakterimiz vurulsa da hayatını kaybetmez. Ancak polis Cloud'u yakalar ve onu hapishaneye doğru götürür. Fakat şansımıza yolda adını bilmediğimiz bir çete arabanın içindeki yine adını bilmediğimiz başka bir tutsağı kaçırmak için gelir. Ve karakterimiz 8-Ball adlı bir başka tutsakla fırsattan istifade edip kaçar. Bunun üzerine karakterlerimiz üstlerini değiştirir ve 8-Ball bizi eski patron olan Luigi ile tanıştırır. Luigi gerçek anlamda bir pezevenktir ve klasik GTA oyunlarında olduğu gibi daha bismillah demeden karakterimize görevler verir. Burada kadınları getirip götürmekten Luigi'nin düşman pezevengini dövmeye kadar birçok görev yaparak Luigi'ye işlevsel biri olduğumuzu kanıtlarız. Aynı zamanda görevler sırasında Şaplak adlı bir uyuşturucunun Liberty City sokaklarında dolaştığını öğreniriz. Devamında karakterimiz İtalyan mafyası olan Leone ailesi liderinin oğlu Joey Leone ile de tanışır ve görevler sırasında onun da güvenini kazanır. Böylece yeni işverenimiz Joey olur. Joey'in görevlerinde Kolombiya karteli için şaplak satan Çinli bir adamı öldürmekten, Vice City'den tanıdığımız Forelli ailesinin üst düzey bir üyesini öldürmeye kadar farklı birçok görev yaparız ve en nihayetinde Joey bizi Leon suç ailesinin üst düzey bir üyesi olan Tony Cipriani ile tanıştırır ve tahmin edebileceğiniz üzere yeni işverenimiz Tony olur. Leon ailesi uyuşturucu ticaretine niye söylemiyorum ya? Leon ailesi uyuşturucu satmaya karşıdır ve bu yüzden Triadlar adlı uyuşturucu satan Çinli bir çete ile savaş halindedir. Bu yüzden Tony'nin görevlerinde Triadların 3 farklı liderini tek tek öldürürüz ve devamında heriflerin fabrikasını da havaya uçurarak Liberty City'deki Triadları Çin'e geri yollarız. Böylece karakterimiz Leon ailesinin güvenini iyice kazanır ve devamında ailenin lideri Salvatore Leon ile tanışırız. Tabi tanıştığımız sırada bir toplantı gerçekleşmektedir ve karakterimiz henüz bu toplantıya katılacak kadar taşaklı olmadığından Salvatore bize karısı Maria'yı gideceği partiye kadar götürmemizi ister. Cloud Maria'yı partiye götürür. Fakat yolda kendisi durmamızı söyler ve kocasının karşısında savaş verdiği şaplakı alır. Böyle söyleyince de bir garip oldu ama neyse. Devamında Maria'yı partiye bırakırız. Fakat polisler bu partiyi basar ve karakterimiz Maria'yı oradan kurtarmayı başarır. Eşiyle para için beraber olan Maria bu görevden sonra Cloud'u hafif yanlamaya başlar. Ama karakterimiz konuşamadığı için olay pek ilerlemez. Bu olaydan sonra Salvatore bize güvenmeye başlar ve Kıvırcık Bob adlı bir barmenin örgüt içinden Kolombiya karteline bilgi sızdırdığını söyler ve bizden bu herifi takip edip olanları öğrenmemizi ister. Bunun üzerine Cloud bu köstebeği sessizce takip etmeye başlar ve takip sonunda bir limana gelir. Burada eski sevgilimiz Catalina ile Miguel'in birlikte kartelin başına geçtiklerini ve aynı zamanda sevgili olduklarını görürüz. Takip ettiğimiz köstebeğin ise bilgileri bu ikisine sızdırdığını öğreniriz. Tabi Cloud bu yaşananları görünce oldukça sinirlenir ve Bob denen köstebeği oracıkta öldürür. Tabi Catalina ile Miguel öncesinde ortalıktan kaybolur. Salvatore'un yanına dönen karakterimiz olanları anlatır. Tabi anlatır derken öyle varsayıyorum, malum karakterimiz sessiz biri. Bunun üzerine Salvatore karakterimizden limanda kartel için şaplak taşıyan gemiyi patlatmamızı ister. Karakterimiz denileni yapar ve 8-Ball'un da yardımlarıyla gemiyi patlatıp Salvatore'a geri döner. Salvatore bu sefer karakterimizden içinde cinayet delilleri olan bir arabayı alıp eziciye götürmesini ve bu delilleri yok etmesini ister. Bunun üzerine karakterimiz arabanın olduğu yere gider. Fakat arabaya bindiği gibi araba patlar ve burada GTA 3'ün hikayesi... Tamam yine aynı espri yapmayacağım. Karakterimiz arabaya binmeden önce Salvatore'un eşi Maria karakterimizi arar ve arabada bomba olduğunu, Salvatore'un ise aslında bize bir tuzak kurduğunu söyler. Ulan yine niye kazık yedik amına koyayım derken Maria bize tüm olan biteni açıklar. Tabi burada oyun ilk 3D GTA oyunu olmasından mıdır bilinmez ama bok gibi bir anlatım sunar. Ama anladığım kadarıyla Maria kocasına yani Salvatore'a sebepsiz bir şekilde Cloud ile ilişkisi olduğunu söylemiş ve bu yüzden de Salvatore bizi öldürmek istemiş. Devamına da zaten bu herifi öldüreceğim, bari bir işe yarasın diyerek düşman kartelle yani Catalina ile bizim ölümümüz karşılığında anlaşma yapmış. Tüm bu olanları anlattıktan sonra Maria karakterimizi Japon çetesi Yakuza'nın lideri Asuka ile tanıştırır ve eğer kaçmazsak öleceğimizi söyler. Tabi başka seçeneği olmayan karakterimiz Maria ile tekneye biner ve Leon ailesinden kaçar. Böylece artık Cloud'un yeni işvereni
Asuka olur. Ancak Asuka karakterimize henüz güvenmemektedir ve güvenini kazanmamız için bizden Salvatore Leon'u öldürmemizi ister. Bunun üzerine karakterimiz Salvatore'un takıldığı mekanın çıkışına gider ve Salvatore mekandan çıktığı anda onu oracıkta öldürür. Tabi koskoca mafya liderinin bu kadar kolay ölmesi biraz garip ama neyse, olacak o kadar. Devamında karakterimiz Asuka'nın kardeşi Kenji Kasen ile tanışır ve ondan görevler alır. Bu görevleri oyunda yapmak zorunlu olmasa da kısaca Kolombiya kartelinin ve Jamaikalı bir çete olan Yardis'in işini zorlaştıracak görevler yaparız. Devamında ise Asuka'nın yanına giden karakterimiz yozlaşmış bir polis olan ve Asuka'ya çalışan Ray Machowski'ye rüşvetini vermek üzere görevlendirilir. Fakat Machowski o kadar dikkatli bir adamdır ki karakterimiz takip edilmesin diye onu bir telefon kulübesinden diğerine koşturtur. En nihayetinde karakterimiz Machowski'nin güvenini kazanır ve kendisinin yanına gider. Burada Machowski bize eski iş partnerini öldürmekten, eski ordu görevlisi ve Weiss'ti karakteri Phil Cassidy'yi kurtarmaya kadar birçok görev verir. Bu görevlerden sonra ise Machowski karakterimize Weiss'ten tanıdığımız multimilyarder Donald Love'ın bazı sakıncalı fotoğraflarının poliste olduğunu ve mahkemeye gitmeden imha etmemiz gerektiğini söyler. Bunun üzerine karakterimiz fotoğrafların taşındığı arabaya saldırır ve fotoğrafları alarak imha eder. Böylece Donald Love karakterimizin 58. yeni işvereni olur ve Cloud artık onun için çalışmaya başlar. Bu arada Donald Love her öğün duble İskender yiyebilecek kadar zengin olmasına rağmen kendisi bir yamyamdır. Zaten bu zenginlerde de bir tane normal insan yok. Neyse. Bu görevlerden sonra Ray Machowski'nin zorunlu olmasa da hala bazı görevlerini yapabiliyoruz. Ve eğer yaparsak kısaca karakterimiz Machowski'yi Amerikan İçişleri Bakanlığı ve CIA'nin elinden kurtararak şehirden kaçmasına yardım ediyor. Donald Love'a dönersek ise kendisi bizden oyunun ta en başında polis arabasındaki yaşlı adamı kurtarmamızı ister. Bunun üzerine karakterimiz bu görevi yapar ve devamında Donald Love şehirdeki emlak fiyatlarının düşmesi için bizden bir çete savaşı çıkarmamızı ister. Karakterimiz ise Yakuzalar ile Kolombiya karteli arasında savaş çıkarmak için büyük bir orospu evlatlığı yaparak Asuka'nın kardeşi Kenji'yi öldürür. Ancak Asuka bunu kartelin yaptığını zannederek iki çete arasında savaş başlatır. Devamında Donald Love yasa dışı ürünleri havadan denize atarak teslimat yapan bir uçağın mallarını denizden toplamamızı ister. Bunun üzerine karakterimiz malları toplar ve Donald'a getirir. Ancak Donald bu malların sahte olduğunu ve gerçek malların bundan bir önceki uçakta olduğunu, ancak o uçağın da polisler tarafından ele geçirildiğini söyler. Karakterimizden ise doğal olarak uçak hangarına gidip bu malları almasını ister. Ancak Cloud hangara gittiğinde Kolombiya karteliyle karşılaşır. Herifler bizden önce davranıp malları almıştır. Ancak etraftaki ipuçları inceleyen karakterimiz kartelin izini sürer ve Penlantik İnşaat adlı bir yerde olduklarını tespit eder. Bunun üzerine inşaatın olduğu yere giden karakterimiz burada Catalina ve Miguel ile karşılaşır. Burada karakterimiz direkt silahını çeker ve onları köşeye sıkıştırır. Ancak kafadan çatlak eksimiz Catalina kaçmak için sevgilisi Miguel'i vurur ve yine kafadan kontak bir şekilde binadan atlayarak kaçar. Bir şeyi birine yapan zamanı gelince aynı şeyi başkasına da yapar. Miguel kardeş. Hayat böyledir. Devamında olay yerine Asuka gelir ve kardeşini öldüren Miguel'i işkence ederek sorguya çekeceğini söyler. Karakterimiz ise Donald Love'ın yanına geri gider. Ancak geldiğinde kendisi çoktan ofisini terk etmiştir. Bunu gören karakterimiz bari Asuka'nın yanına döneyim der ve inşaata geri gider. Ancak bu sefer de Asuka ve Miguel'in cesetleri ve Catalina'dan bırakılmış bir notla karşılaşır. Notu okuyan karakterimiz Catalina'nın Maria'yı kaçırdığını ve ona $500.000 vermezsek Maria'yı öldüreceğini söyler. Bunun üzerine karakterimiz anlaşmanın yapılacağı yere gider. Ancak burada anlaşmanın bir tuzak olduğu ortaya çıkar ve Catalina adamlarına Cloud'u öldürmesini emreder. Aynı zamanda da Maria'yı yanına alan Catalina bir helikoptere binerek kaçmaya çalışır. Tabi karakterimiz üstün silah yetenekleriyle Catalina'nın adamlarını öldürür ve devamında helikopteri takip ederek iniş yaptığı yere gider. Burada da önüne çıkan herkesi öldüren karakterimiz Maria'yı kurtarmayı başarır ve Catalina'nın helikopterine de son bir füze darbesi indirerek bu manyak kadını öbür dünyaya yollar. İşte burada da GTA 3'ün hikayesi biter ve karşımıza arka planda Maria'nın Cloud ile konuştuğu bir jenerik çıkar ve hikayemiz tam mutlu sonla bitti derken diye bir silah sesi gelir. Burada ne olduğunu oyun bize net bir şekilde söylemiyor. Ancak kimilerine göre burada Cloud Maria'nın dırdırına dayanamaz ve onu öldürür. Kimilerine göre ise Maria'yı susturmak için sadece havaya ateş eder. Bana sorarsanız ise hiç konuşmayan soğukkanlı bir suçlunun birinci seçeneği seçmesi daha olasıdır. Ancak dediğim gibi bunlar tahmin. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz 2 saniyenizi ayırıp beğen butonuna basarsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Onun dışında kendinize dikkat edin. Görüşürüz.